Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Warburton'ın felsefe okuma rehberi başlıklı müzakeremize tartışma usulünde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde bir tartışmanın temelini ne oluşturduğunu ve tartışma sürecinin nasıl geliştiğini sizlerle paylaşmıştık. Bugün de sizlerle tartışmanın yöntemini ve bize olan katkılarını analiz edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, herkesle tartışılır mı? Herkesle tartışılmaz. Neden? Çünkü tartışmak için önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere belli bir altyapı, belli bir kültürel olgunluk ve belli bir entelektüel birikim gerekiyor. Eğer bu yoksa o kişiyle hiç tartışmaya gerek yok. Hocam peki fikirlerimizi insanlarla paylaşmayalım mı? Karşınızdaki insanın anlama kapasitesi eğer sizin söylediklerinizi anlama noktasında yeterli değilse o kişiyle müzakere etmemek, tartışmamak belki de en iyisi. Neden? Çünkü bu hem karşınızdaki kişiye zarar verebilir hem de size zarar verebilir. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela benim hazır bulunuşluk seviyem sizin anlattığınız şeylere uygun değil ve siz bana ısrarla kendi bildiğiniz, gerçekten doğruluğunu teyit ettiğiniz, bilimsel olarak ispatlanmış olan şeyleri bana anlatıyorsunuz. Fakat ben bunu anlayacak seviyede, anlayacak düzeyde değilim. O zaman ne oluyor? Burada benim konumum bilmediğim için ve konuyla ilgili bilgiye sahip olduğumda düşündüğüm için inatlaşmadan öteye gitmeyecektir. Gerçek bir tartışmada esas olan nedir? İnatlaşmadan tamamen uzak durmaktır. Yani biz bir tartışmaya girerken karşımızdaki insanların bizimle inatlaşmadığını ya da bizim onu yenmemizi ya da onun bizi yenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Şimdi tartışma gerçekten mümkün mü? Yani günümüzde televizyonda, sosyal medya ortamlarında ya da işte diğer panellerde, sempozyumlarda tartışma mümkün oluyor mu? Çoğu yerde olmuyor arkadaşlar. Çünkü çoğu yerde işte belli fikirler var, belli kalıplar var. O kalıpları, o fikirleri benimseyen insanlar onları karşısındaki insanlara boca etmeye çalışıyor. Ve bilmiyorum, belki bende böyledir. Mesela bir şey izlerken, dinlerken çoğu zaman sıkılıyorum. Niye? Çünkü sonuçlarını bildiğim bir şekilde olay ilerliyor. Ve sonuçlarını bilmem de şundan dolayı değil, akademik anlamda değil. Yani kişinin düşünce dünyasının bu noktada bunu analiz edecek bir yeterliğe sahip olmadığını gördüğüm anda artık onu takip etmeyi bırakıyorum. Şimdi şöyle düşünün. Bu belli bir görüşte, belli bir grupta mı? Hayır. Her grupta, her düşüncedeki yapılar içerisinde kendi düşünce sistemini bir dogma haline getirip başkalarına dayatmaya çalışan, sadece bunu ezberleyip onu diğer insanlara aktarmaya çalışan tipolojiler mevcut. Bunlardan ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor. Çünkü insan ancak okudukça, düşündükçe, kendini yeniledikçe insan olarak nitelenebilir. Eğer statik bir şekilde sürekli bir papağan gibi bazı şeyleri tekrar ediyorsa bu insanla ne tartışmaya gerek var? Bu insanla ne işte bir konuyu müzakere etmeye gerek var diye düşünüyorum. Onun için de biz tartışmak için öncelikle karşımızdaki insanların niteliğini tespit etmek zorundayız. Şimdi ben tartışma ile ilgili temel bir süreci işaret edeceğim. Şimdi normalde tartışmada ne vardır? Karşımızdakini anlama, karşımızdakinin argümanlarına zihnen bir cevap verme ve neticesinde de ya onda ya da bizde bir değişim söz konusu olması gerekiyor. Ama ben karşımdakini anlamak yerine inatlaşıyorsam ve birbirimizi karşılıklı reddediyorsak buradan ne ortaya çıkacaktır? Yozlaşma ve yobazlaşma ortaya çıkacaktır. Yani ben kendim de karşımdaki insanı da ne yapmış oluyorum? Ötekileştirmiş oluyorum, itmiş oluyorum. Ve bu tartışma bir sonuca ulaşmayacağı için sevdiğimiz insanları kırmakla ya da kısır döngüyle sonuçlanacak bir zaman kaybıyla işaret edecektir. Şimdi biz burada Warburton'ın eserinden hareketle aktif tartışma yazacak olursak aslında Warburton derslerdeki duruma işaret ediyor. Bir konuyu derste paylaşım açtığımız zaman normalde üniversite ortamında her tür tartışmanın yapılabilmesi gerekiyor. Yani lehte ve aleyhteki bütün görüşlerin gerek hocanın gerek öğrencinin tartışmasına sunulması ve bunların akademik olarak paylaşılması, müzakere edilmesi gerekiyor. Şimdi ben genelde şöyle bir usul takip ederim. Mesela filozoflara yönelik kelamcıların eleştirilerini müzakere ediyoruz. Şimdi burada tartışmayı sadece kelamcılar kanalından ya da sadece filozoflar kanalından verirsek aslında öğrencimize iyilik etmiş oluyor muyuz? Hayır. Ne yapılması gerekiyor? Filozofların görüşlerini tam olarak vermek, aynı şekilde Gazali'nin, Şehristani'nin ya da işte diğer kelamcıların görüşlerini tam olarak yine vermek. Sonrasında öğrencimizin bunları nasıl algıladığını, düşündüğünü ve bu konulara nasıl yaklaştığını ders içerisinde karşılıklı olarak müzakere etmek ve en sonunda da bunun dönütünü bir sınav ya da işte tartışma programında
almak. Sınavlarda da genelde şöyle bir şey var. İşte İbn Sina'nın fikirlerini yaz, tamam bitti. Gazali'nin fikirlerini yaz, bitti. Hayır, böyle değil. Ne yapılması gerekiyor? Bunun bir aktif tartışmaya dönüşmesi gerekiyor. Yani tabii ki bizim bir konuyu anlatırken karşımızdaki insanların İbn Sina'nın fikirlerini, Farabi'nin fikirlerini bilmesi gerektiği gibi işte Gazali'nin, Şehristani'nin fikirlerini de bilmesi gerekiyor. Ama bildikten sonra o fikirlerle ne yaptı? Yani temel soru şu. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? İşte değerlendirme yaparken bizim aslında üniversitede ya da işte burada da aynı şekilde sizlerle beraber yaptığımız müzakerelerde de değerlendirme yaparken aslında benim anlattığım, işte Warburton'un söylediği ve sizin ne anladığınız. İşte bu üçlü zihinsel anlayışı, ortamı beraber ilerletebildiğimiz zaman hem ben bu konuda kazanım elde ediyorum ve bu kazanımlarından hareketle elde ettiğim sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Hem Warburton'un bize ne söylediğini anlamış oluyoruz. Hem de sizler yorumlarınızla, görüşlerinizle bize katkı sağlayarak aktif bir tartışmayı ne yapıyorsunuz? Bize sunuyorsunuz. Ve bundan dolayı da biz aslında geçmişte imkan olmayan pek çok şeyi bugün çok daha rahat bir şekilde yapıyoruz. Yani geçmişte bizim bir konuyu bu şekilde tartışabilme imkanımız yokken şu anda sizinle bunu yüz yüze tartışabiliyoruz aslında. Bunun canlı yayını da var ya da işte videonun altına yorum atarak da mümkün ya da uygulamayla canlı bağlantıyla bunu bir oturumda müzakere etmekte söz konusu olabiliyor. Onun için bizim tartışma dediğimiz şeyler artık çok daha canlı, çok daha aktif bir tutumu işaret ediyor. Fakat şöyle de bir sıkıntı var tartışmalarda. Bilen de bilmeyen de tartışmaya katılıyor ve işin kötü tarafı bilmeyen kişi kendisinin neyi bilmediğini de bilmiyor. Bunu niçin söylüyorum? Şimdi ben 30 yıl oldu. Yani 95 yılında ilahiyata başladım. Bugün 2026, 31. yıla girmiş durumdayım. Ve bu süreç içerisinde modern metinlerden klasik metinlerine, felsefe metinlerinden psikoloji metinlerine, fıkıh metinlerinden kelam metinlerine birçok metni bizzat ilk elden okuyan bir insanım. Ve bunları okurken, bunları tartışırken belli bir entelektüel örüntü içerisinde bunları ele almaya çalışan ve anlamlı ve tutarlı bir bütünlük elde etmeye çalışan bir insan. Ama eğer siz kamusal alana açık bir yerde bunları tartışıyorsanız konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir insan gelip bu konuda işte en üst perdeden cümleler kurabiliyor. Şimdi bu da tabii bir yönden avantaj, bir yönden dezavantaj. Avantaj, neden avantaj? Ben bunu avantaj da görüyorum. Çünkü bir insanın aslında cahilliğinin herkesin önünde sergilenmesi başka insanların hataları ya da yanlışları görmesine vesile oluyor. Ama ikinci yönden de dezavantaj. Neden? Çünkü bu insanın cahilliği başka cahiller tarafından kutsanıp olumlanabiliyor. Çünkü cahillik erdemli insanların tutumlarındaki bir tek tek elde edilen bir süreç değil. Cahillik birden benimsenen ve üzerine zırh gibi giyinilen bir unsura dönüşüyor. Ve bu kendi içinde bir birliktelik oluşturabiliyor. Onun için de biz tartışmaları önemsiyoruz. Ama tartışmaların kiminle yapılacağı, bağlamı ve hitap ettiğimiz kitlenin iyi seçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi felsefeyle ilgili şöyle bir bakış açısı var. Yani diyorlar ki hocam siz tartışıyorsunuz ama bunlar bir kısır döngü gibi geliyor bize dışarıdan. Yani sonu olmayan tartışmalar gibi geliyor. Şimdi dışarıdan öyle gelmesi normal. Çünkü insanlar argümanların bütün boyutlarını bilmediği için ve hangi argümanın hangi sonuçları doğuracağını takip edemediği için bu şekilde görebilirler. Ama felsefi bir tartışmanın kendi iç tutarlığı içerisinde yürütüldüğü zaman ne tür sonuçlara ulaştığını nerede görüyoruz? Aslında felsefi sistemi kurguladığımızda görüyoruz. Diğer videolarımıza bakabilirsiniz. Mesela Farabi'nin, İbn Sina'nın düşünce dünyasını anlamak için öncelikle onların kozmoloji anlayışını, epistemoloji anlayışını anlamak gerekiyor. Ve burada da o sudur nazaresine yükledikleri anlamı çözümlediğiniz zaman onların bütüncül olarak sistemlerini nasıl kurduğunuzu görüyorsunuz. Hocam sudur nazaresi bugün geçerli değil ama şu bir gerçek. Kendi içinde sistemi, Tanrı, evren, insan ilişkisini bütünlüklü bir şekilde kurabilen bir yapının içerisinden konuştuğun zaman işte o tutarlılık kötülük probleminden peygamberlik tasavvuruna, inanç alanından bilim tasavvuruna kadar etki ediyor ve bunlara birisini görürken diğerine kör olmuyorlar. Mesela bugün dikkat edin. İnsanların dini tasavvurları başka, bilimsel tasavvurları başka, ahlaki tasavvurları başka, felsefi tasavvurları başka ve bu insanlar bunların arasındaki çelişkileri yakalayacak bir birikime de sahip değil. Ve bu nedenle de insanımız ilkeli bir tutumun ortaya çıkışı ile ilgili süreçleri takip edemiyor ve takip edemediği için de her yerde ahlaki, etik, insani sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ve bunu kimisi canıyla ödüyor, kimisi malıyla ödüyor, kimisi ahlakıyla ödüyor ve pek çok sorunu neden yaşıyor? Dini tam bilmiyor, bilimi tam bilmiyor, sorgulamayı tam bilmiyor, ahlakı tam bilmiyor, etik değerleri tam bilmiyor. Takıntılarla
bilim, takıntılarla ahlak, takıntılarla din, takıntılarla bir düşünce dünyası oluşturmaya çalışıyor. Ve bu da aslında temelinde nereden kaynaklanıyor? Akademik anlamda bir konuyu tartışıp ele alıp bunu çözümlemediği için her şey yarım kalıyor. İşte filozofların büyüklüğü buradaydı. Ne yapıyorlardı? Eğer bir sistem ortaya koyuyorlarsa bu sistemin içerisinde Tanrı, evren, insan ilişkisi bütünlük içerisinde ele alınıyordu ve kendi içinde tutarlı olan bir sistemle olayları değerlendiriyorlardı. Bugün ben özellikle İlahiyat Fakültesi açısından söyleyeyim, kendi alanım olan İslam felsefesi açısından söyleyeyim. Din eğitimiyle ilgili, bilimsel tasavvurla ilgili yapılması gereken en temel şey şu: tartışma, okuma, anlama ve eleştirel bir tasavvurla hareket etme. Şimdi aktif tartışmayı biz felsefe bölümlerinde, ilahiyat bölümlerinde, bilimsel tasavvurumuz içerisinde yer ettirmezsek burada verilen eğitim bir anlam ifade etmeyecek. Neden ifade etmeyecek? Çünkü bugün yapay zeka düşünüp, tartışıp, müzakere edip anlam üretebiliyorsa o zaman buradaki insanın önemi ne? Buradaki insanın önemi şurada aslında: yaratıcılığı ve yeni değerler üretme kapasitesini tekrar ortaya koyması gerekiyor. Ve bunun en temel yolunu da ne oluşturuyor? Tartışma oluşturuyor. Ve dışarıdan bize bir kısır döngü gibi gelen tartışmaların aslında felsefi bağlamda derinlikli, nitelikli bir sebep-sonuç ilişkisi, bir kuram, bir sistem üzere olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve filozoflar arasında şöyle bir şey de vardır. Eğer bir kişi bir diğer filozofun görüşünü eleştiriyorsa aslında o görüşe değer verdiği için eleştiri yapıyordur. Toplumumuzda öyle mi? Eğer bir kişi birisini eleştiriyorsa ona değer verdiği için eleştirmiyor genelde. Niçin eleştiriyor? Onu yıkmak, yok etmek için eleştiriyor. İşte felsefedeki tartışmanın amacı karşımızdaki görüşü yıkmak, yok etmek değil. Felsefedeki tartışmanın amacı benim bir yanlışım varsa onu ortaya çıkartmak. Eğer karşımızdaki kişinin bir hatası, bir yanlış varsa onu ortaya çıkartarak ikimizin de doğru bir bilgiye, nesnel bir bilgiye erişerek en güzeli ve en iyi yakalamayı sağlamak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçen hafta da ben sordum aslında. Etrafınızda sistematik ve bütüncül olarak düşünebilen insanlar var mı? Ya da etrafınızda gerçekten sizi anlayan, farklı görüşte olsa da size saygı duyan, tartışma yapabildiğiniz, müzakere edebildiğiniz insanlarla karşılaşıyor musunuz? Bu konuda da bir cevap verirseniz sevinirim. Çünkü gerçekten toplumsal tasavvurda tartışma ya da eleştiri denildiği zaman direkt saldırı olarak anlaşılan yerler söz konusu. Onun için de biz bunu böyle anlamıyoruz. Biz bunu şöyle anlıyoruz: eleştirinin amacı yok etmek, yıkmak değil. Eleştirinin amacı daha sağlam, daha nitelikli ve daha sistemli bir bilgi ortaya koyabilmek diyoruz. Bugünkü müzakeremi de burada bitireyim. Gelecek hafta yine tartışma bölümünden devam edeceğiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.